Ok ve yay yasal olarak temin edebileceğimiz, sportif manada avcılıkta kullanabileceğimiz sessiz bir spor aleti. Oldukça sessiz, silaha göre, tüfeğe göre çok sessiz. Av yapacağımız zaman civarda bulunan av hayvanlarını ürkütmeden, bulunduğumuz mevkiyi kimseye belli etmeden kısa, hızlı bir şekilde temiz atışlar yapıp avlanıp evimize protein ihtiyacımızı giderebilmemiz için kullanabileceğimiz bir araç. Okçuluk, ok ve yay Türkiye Cumhuriyeti kanunları içerisinde avcılık belgesini almış, av sezonunda belirli kotalar dahilinde avlanabileceğimiz bir araç. Yani amaca hizmet edecek oklarla atış yaptığımız zaman defaatle aynı mühimmatı kullanabiliriz. Yani tabanca ya da tüfekte yaptığımız gibi sıktık, bitti. Yok böyle bir şey. Toplayıp tekrar atış yapabiliriz oklarımızla. Şimdi hedefe talim maksatlı atış yapacağımız için normal hedef ucu takılı olan okumuzu ok yatağımıza yerleştiriyoruz. Kiriş üzerinde biraz önce gösterdiğimiz noktanın önünden tutturduk. Tetik mekanizmamızı bağladık arkalık noktasından. Sol elle yayı iterken sağ elle kirişi çekiyorum. Çektim. Pozisyonumu aldım. Şu an iki yuvarlak arasından hedefi nişanladım. İstediğim noktaya geldiğim zaman bıraktım. Tekrar edelim. Bu kadar. Ok ve yayın en büyük avantajı sessiz bir silah olması. Zaten tarihte mesela oradan örnek vereyim. Tarihte ok ve yay sessiz bir silah. Metahanın ıslık okunu icat etmesiyle beraber yüzlerce ıslık okunun düşman üzerine fırlatılmasıyla kalplerine korku salmak gibi bir eylem gerçekleşiyor. Yani burada sessiz bir silahı sesli silaha çeviriyorlar. Şimdi günümüzde eğer hazırlıkçılık, gri adamlık, hani bahsettiğim şey bu ise, eğer maksat sessiz olmak, bir yerde pusu atmak ise evet ok ve yayla bu rahatlıkla yapılabilir. Uygun ok dizileriyle, hani daha önceden planlanmış senaryonuz ne diyorsun ya, mesela ürkütmek maksatlıysa biraz sonra atışlarını yapacağız. Hani ufak çaplı patlamalar yapan, vurduğu yerde patlayan oklar yapabiliriz. Bak daha yaklaşma, uyarıyorum seni. Ya da dikkat dağıtmak. Hani ben bulunduğum noktadan oku atarım. 300 metre, 200 metre ötede küçük bir patlama yapar. Bütün dikkatleri oraya çeker. Alandan uzaklaşmalarını sağlayabilirim. Ses çıkarmadığı için benim bulunduğum noktada karşı tarafta 200-300 metre mesafede gerçekleşen patlama noktasına dikkatlerini çekebilir. Benim bulunduğum bölgeden uzaklaştırabilir. Yetmezse üzerine doğru atışla, ayak önüne. Dur, bak, gelme. Yapacak bir şey yok. Yani eğer ki konu ailemi savunmaksa durduracağım. Yani koskoca bir bozayının 60 librelik bir yayla, jiletli uçlarla 2 tane ok atışıyla durdurulduğunu YouTube'da videolarda açıp izleyebilirler. Burada genellikle kullandığımız ekipmanlar rahatlıkla herhangi bir partisüs eşyası satışı yapan arkadaşlardan temin edebildiğimiz basit malzemelerle, işte okun ucuna sis bombası diye tabir ettiğimiz o sis eylemi gerçekleştiren bölümün montajının yapılması. Haricen işte maytap dediğimiz o ışıklı şeyler, onlar dizayn edilebiliyor. İşte kız kaçıran diye ifade ettiğimiz uçtuğu zaman böyle hem ses çıkaran şeyler. İşaret fişeği olarak kullanabiliriz. Mesela hani bulunduğumuz noktayı gösterebilmek için işaret fişeği oku ciddi anlamda iş yapar. Bu biraz önce atışını yaptığımız ıslıklı okların üzerine maytap yerleştirip hem ses çıkarsın hem de ışık çıkarsın. Bulunduğumuz noktayı göstersin.
dikkat dağıtsın ya da dikkat çeksin maksatlı kullanılabilir. Torpil ile yaptığımız oklar var. Onları deneriz şimdi. Hadi biraz ortalığın havası ne diyorlar? Dur biraz toz kaldıralım. Hadi lastik takalım. Lanet olası federaller. Zaten hani evde denemeyin. Gerekli tedbirleri alarak doğru birkaç şey yapalım. Mesela zırh delici oklarımız var. Onlardan bahsetmedik. Su verilmiş, iyi çelikten yapılmış, iyi tasarlanmış ok uçlarıyla darp atışları yapıyoruz biz. Hani geleneksel okçuluk müsabakalarında. Barut tükendiğinde, son mermi bittiğinde insanoğlu anlayacak okun ne kadar önemli olduğunu. Kesinlikle. Güle güle yazıcı. Oh yeah. Videoya ve kanala sponsor olan AYZ Outdoor'un taktik gömleğini giymekteyim ve bütün gün sabahtan beri Vogel marka yine AYZ Taktik tarafından satılan botları kullanmaktayım. Yaz olmasına rağmen hiç ayağımda böyle çok büyük bir terleme, rahatsızlık hissetmedim. Testi geçti. Ayrıca bıçağımız da Emre abinin. Şu Bekir abimizin testini geçti. Kesinlikle. Ben bir bıçak severim. Abi. Emre abiyi tebrik ederim. Yakın zamanda nasip olursa görüşürüz kendisiyle. Bu bıçaklar zaten aciltaktik.com sayfasında satılmakta. Onu da ekstradan belirteyim. Emre abi için bir şey diyordun, Emre Bey için. Emre abiyle senden sonrasında tanıştık. Hani bir mesajlaştık Instagram üzerinden. Bayram için malum yola geldik. Bıçağını gerçekten beğendim. Tasarımı güzel. İşçiliği gayet iyi. Hani böyle detay çalışmış. Ben detaylara çok önem veririm. Yani simetrik çalışmış. Obsesifim biraz. Hani simetrik olacak. Jilet gibi olacak her şey. Beni tatmin etti. Yani kaldı ki az önce basit bir materyal kestik. Hani yumuşak bir materyal kestik ama şey yaptı. Hani tırtıklanmadı. Aktı. Bir de mesela Anlatabildim mi? tutan bir malzeme o. Tabii tutuyor ya. Oku çekemedik içinde. Kesti. Bu bıçak keser. Öyle diyor ya. Esas ana sponsorumuz Bekir abi. Estağfurullah. Ne demek? Ne demek? Bak barıştayız. Ya gece gündüz ok yaptım ben buraya. Çeşit çeşit ne yapabiliriz daha burada, ne kullanabiliriz? Daha da Test patlayacağız. ediyoruz. Daha dur bitmedi. Yakarım bu gezegeni, yakarım diyor. Ben de arkadan tüfekle bekliyormuşum. Şimdi Açayım kamerayı. açabilirsin. Bundan sadece darp atışı yapacağız. Yani oradaki arka zemin sert olmayabilir, belki biraz nüfuz edebilir ama buradaki maksat çarpıp uyarsın. Uyarı maksatlı yaptığımız bir ok. Olunca söyle, kayda gireyim. Zihkirimizi atış pozisyonuna getirdik. Şimdi savaş halindeyiz. Benden korkun. Hazır mıyız abi? Ben o zaman basacağım kayda. Hazır. Saplı kaldı ama diğerleri kadar penetre olmamıştır. Hani burada dedim ya, arka tarafı çok yumuşak malzeme. Daha sert bir malzeme olsaydı vurup çıkacaktı. Yakından uzağa doğru çıkarsın falan. Nişanın ucu. Evet, az önce atış yaptığımız okun durumu bu. Yalnız hedefte oluşturduğu tahribat işte şu orta bölümde yaptı patlamayı. Birkaç yani 20-30 saniye sonra bunlar çıtırtılar gelmeye başladı. Kendi kendine. Kendi kendine. Parmaktakinin adı yüksek mi? Zihkir. Zik. Zihkir. Zehkir de diyorlar. Zihkir. Farsça kelime. Materyali ne onun? Boynuz. Boynuz. Evet, bu Ne boynuzu? Geyik. bu yok. Manda boynuzu, inek boynuzu kullanıyor. Bu inek boynuzu. Manda boynuzu tamamen siyah olur. Bu böyle güzel bir siyahtan beyaza doğru geçişi var. 40'ta yılda bir denk gelir. Denk gelince böyle bir zihkir yaptım. Elips yapıda. Şapkaya da benziyor. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Şapkası. gül koklayan Fatih diye bir resmi var. Evet. Parmağındaki objeye dikkat edin. Fatih Sultan Mehmet Han çok zeki bir hünkâr. Bize yüzyıllar sonrasına şöyle bir mesaj veriyor. 2 tane mesleği var. Birincisi gül yetiştiriciliği, ikincisi zihkir ustalığı. 1. Gülü böyle tutmuş, şöyle kokluyor. Zihkirin bir anlamı da var. Yani diplomatik bir mesaj da vermek için kullanılıyor. Eğer normal zamanda barış zamanındaysan
Zihkir bu şekilde takılır. Mesela ben bir elçi olarak geldim sana. Bu şekilde geldiysem benden sana zarar gelmeyecek, sana iyi bir haber getirdim. Ya da şimdi barış halindeyiz. Hayır, böyle. Çıkart. Tam tersi. Çıkart abi tam. Tamam. Tam parmağım. Şöyle kalmış. bak. Bu şekilde taktık. Tamam. Eğer böyle çevirirsek savaş halindeyiz. Yani ok atmaya müsait. Sana iyi niyetle gelmedim. Bu şekilde takarsak barış içerisindeyiz. Bu Benden sana zarar gelmez. Tamam. Şu şekil. Fatih Sultan Mehmet Han'ın o bahsettiğim resminde elinde bir gül, yani bir mesleği. Ha. Burada da diğer mesleği var. Gül koklayan Fatih'te. Hiç dikkat etmedim. Ha abi bak. Bak, bir yaşıma bak, tüylerim yemin ediyorum diken diken oldu, görüyor Ben musun? her defasında bunu yaşıyorum. Sana açık söyleyeyim. Bir okçu gözüyle bunu gördüğün zaman ben neler görüyorum biliyor musun? Diyor ki bana şu mesajları veriyor. Gül aynı zamanda Peygamber Efendimiz ve İslam'ı temsil eder. Bunun olduğu yerde barış ile hükmedersin. Ben bunu anlıyorum. Bende oluşturduğu, benim iç dünyamda oluşturduğu şey bu. Bir de şu var. Bak ben mahir bir gül yetiştiricisiyim. Meslek sahibi bir adamım. İyi de bir zikir ustasıyım. Bunu da söylüyor. Abi bak bizim gibi defalarca fotoğraf çekilmiş. Tarihte 2 sefer portresini çizdirmiş. Çok büyük mesajlar var burada. Benim hükmettiğim topraklarda bak bu savaşı simgeler aynı zamanda. Bu barışı simgeler aynı zamanda. Bu İslam'ı simgeler aynı zamanda. Anladın mı ne demek istediğimi? Birçok şey var burada. Çok Nasıl abi? Biraz avcılık konuşalım abi. Mesela biz bu elimizdeki senin gösterdiğin oklar ve yaylarla hangi hayvanları avlayabiliriz veya bu hayvanlara dair özel uçlar var mı? Var. Ne avlayabiliriz abi? Mesela göletlerde, su kaynaklarında birkaç metre mesafeden hani yakın, kıyıya yakın yüzen ya da görebildiğimiz büyüklükte uygun balıkları avlayabiliriz. Onun için özel bir düzene ihtiyacımız var. Bunun haricinde ördek, kaz, belirli yerlerle çalılık aralarına konumlanıp sana yakın mesafeden uçuşa geçtiklerinde, kalktıklarında daha doğrusu tependen geçen ördek ve kazlara atış yapabilir. Bunlar için Avrupalılar flu arrow diyorlar. Yani flu oklar diyorlar. Biz ibriş oku diyoruz. Arkası böyle verevli yeleklenmiş. Tavşan avı yapabilir. Özellikle çalılık alanlarda mesela, makilik alanlarda tavşan kaçıp gidiyor. Şimdi burada en büyük dert okların kaybolması derdi var. Onlar için özel tasarlanmış uçlar var. Mesela temrenleri böyle biraz daha açık. Çalılık alana atış yaptığın zaman oklar velev ki hedefi vurmadı, yerde sürünüp giderken birkaç metre mesafede hemen duruveriyorlar. Dolayısıyla ok zayiatın yok, mühimmat zayiatın yok. Al tekrar kullan. Ben bu gibi avcılık yapacak olan arkadaşlara şey öneririm. Mesela geleneksel yay ile av yapacaklarsa hareketli hedefler, daha hızlı atraksiyonlu avlar için kullanabilirler. Daha büyük avlar için, tabii bunlar için özel izin ve ücret yatırmaları gerekiyor. Anormal şartlardan bahsetmiyorum. Yemleme usulüyle belirli alanlar yemlenip makaralı yaylarla daha stabil, daha büyük avlar yapılabilir. Tabii burada etik avcılık durumu söz konusu. Etik avcılık dediğimiz nedir? Hayvanı yaralı vaziyette kaybetmemek, gözden kaçırmamak. Bu gibi avlar yaparken kullandığımızın yayların libreleri ve kullandığımız ok uçları değişiyor. Mesela tarihte düşmana atılan ok uçları biraz daha üçgen ve dörtgen, daha küçük köşeliyken ava atılan av hayvanlara, mesela geyik, karaca, ceylan bu gibi hayvanlara atılan ok uçları keskin, jiletli, yaprak temren diye tabir ettiklerimiz. Görmüş olduğunuz bir geleneksel yay, lamine usulüyle yapılan, lamine yay diye ifade edilen günümüz terminolojisinde Osmanlı formuna yakın yapılmış bir lamine yay. Şu an yasılı vaziyette, biz buna yasılı diyoruz geleneksel camiada, geleneksel literatürde. Yayımızı kuracağız. Yayımızın çalışabilmesi için bir de kiriş ipimize ihtiyacımız var. Baş bölümüne oturttuk. Dayadık. Kabzayı
sol ayağımızın diz arkasına yaslayarak öne doğru çektik. Kirişimizin diğer ucunu tonç başına yerleştirdik. Şu an yayımız kuruldu. Atışa hazır. Oldukça basit. Bütün teferruatlardan arındırılmış, sade, minimal, hızlı kullanıma haiz ve oldukça hafif bir geleneksel yay. Bu lamine usulüyle lamine usulü dediğimiz lamine bir yay. Bir de bu görmüş olduğunuz ise sentetik bir yay. Bir kalıp içerisine dökülmüş farklı materyallerden elde edilen tek parça. Farklı katmanların birbiriyle yapışması durumu söz konusu değil bunda. Yine Osmanlı formunda. Yayımızı kuralım. Kiriş ipimizi tonç başının birine yerleştirdik. Sağ kaval kemiğine koyduk. Sol ayağımızı içeriye aldık. Kiriş ve yay düzlemi aynı olacak şekilde büküm yaptık. Şu an yayı kurduk. Kontrol ediyoruz. Kirişimiz tam oturmuş mu? Yüzümüze doğru çevirmeyeceğiz. Ben şimdi güvenli olduğu için çeviriyorum. Bunu yapmayacağız. Çıkabilir. Kontrol ettik. Bu taraf tamam. Simetrisinde problem yok. Yayı bir çektik, bıraktık. Her şey yolunda. Makaralı yaya göre oldukça hafif. Sentetik bu yaylar, lamine yaylara göre değişik sıcaklıklarda, suda, soğukta, sıcakta, farklı iklim şartlarında kullanmaya haizdir. Ben buna Kaleşnikov tüfek gibi diyorum. Bu yayı kullanabilmek için oklara ihtiyacımız var. Geleneksel bir ok, ahşap, demir, tüy, kuş tüyü, hindi tüyü. Arkasında plastik bir bölüm var. Bunu ağacın kendisini kerterek de yapabiliyoruz. Gez diye ifade ettiğimiz bölüm. Genel itibariyle gez, telek, yelek, ulun, ok gövdesi, şaft ne derseniz, temren, ok ucu. Okçuluk, okun yay vasıtası ile hedefle buluşturulma sanatıdır. Burada hedef bazen bir av, bazen bir düşman olabilir. Bu işi gerçekleştirebilmek için Türk atış stili mandallama dediğimiz atış stilini kullanacağız. Artısı eksisi İngilizlerin dünya genelinde Asya ve Avrupa ekolü var. Biz Asya ekolünce Türk atış stili baş parmak stiliyle atış yapacağız. İngilizler 3 parmak ile atış yaparlar. Sağlak bir okçu yayın soluna konumlandırır okunu. 3 parmak ile çekiş yapar. Fakat bu çekiş esnasında at üzerinde bunu kullanamaz. Çünkü at üzerinde bu serseri mayın gibi. Zaten onlar longbow derler. Uzun olduğu için at üzerinde kullanmaya, sağdan sola almaya çok mümkün değildir. Bizi tarihte onlara göre avantajlı kılan sağlak bir okçunun okunu yayın sağ tarafına yerleştirmesi ve mandallama tekniğiyle ok ve yayı hemhal etmesidir. Yani hepsinin yek olmasıdır. Şu an at üzerinde okun üzerine yayı yatırsam da atacağım pozisyon itibariyle bir çalılığın arkasından atacağımı varsaysam, İngiliz usulü yapacak olsam okun üzerine yayı yatırdığım zaman ok aşağı düşer. Ama mandallama usulüyle, Türk usulüyle, zihkir vasıtasıyla tutacak olsam yayı okun üzerine yatırabilirim. Atın üzerinde kullanabilirim. Bu bana büyük bir kullanım kolaylığı sağlar. Hedef atışları yapabiliriz. Geleneksel bir yayla, biraz önce bir makaralı yayla atış yapmıştık. Geleneksel bir yayla da atışlar sergileyebiliriz. Yine sessizlik ilkesine sadık kalarak. Çünkü ok ve yay sessiz bir silah. Mühimmatları tekrar tekrar kullanılabilir. Görmüş olduğumuz makaralı yay av amaçlı dizayn edilmiş, tasarlanmış. Makaralı yayı kullanabilmemiz için bir tetik mekanizmasına ihtiyacımız var. Görmüş olduğunuz ipek kiriş ipi diyoruz. Kiriş ipinin oku yerleştirdiğimiz noktada bulunan bölümüne bu tetik mekanizması oturtuluyor. Bundan birlikte çekiliyor. Sonra atış için her şey gerekli, her şey doğru olduktan sonra bıraktığımız zaman atış eylemi gerçekleşiyor. Makaralı yayın
Bu bölümü kabza. Buradan sağlam bir tutuş yapıyoruz. Bu bölüm süspansiyon. Ön tarafta oluşabilecek rezonansı ya da ağırlık da bağlanabiliyor, bundan uzatılabiliyor. Av amaçlı kullandığım için ben ihtiyaç duymadım. Bunun haricinde bir nişangahımız var. İşi çok kolaylaştıran. Burada nişangah. Nişangahtan önce buradaki pip sight bölümüne gelelim istersen. Şöyle. Bu şu an eğri duruyor ama çekildiği zaman dikkat edersen tam gözüme gelecek. Bunun içerisinden bakıp karşıdaki nişangahta ayarlamış olduğum metraj uzaklığına göre dizayn edilmiş. Şuradaki noktalardan hedefle kesiştirme yaparak atış yapabiliyorum. Aynı zamanda bu nişangahın üzerinde bir feneri mevcut. Uygun aydınlığı bulamadığım zaman bu nişangahın içerisindeki noktaları, arpacıkları daha rahat görebilmek için ışık açabiliyorum buradan. Yayımı doğru tutup tutmadığımı görebilmek için aşağısında bir su terazisi var. Yani görebildiğiniz üzere bu yay insan hatasını minimize etmek için dizayn edilmiş bir makina. Makaralı denmesinin yegane sebebi her iki başta bulunan makaralar. Bunlar ne sağlıyor? Görmüş olduğunuz yay yaklaşık 27-28 kilogram ağırlığında. Fakat tam çekiş yaptıktan sonra makaradaki elips yapısı değiştikten sonra 8 kilograma kadar düşüyor. Ölçtüm bunu libre ölçeriyle. Çekiyoruz. Sert, 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 yumuşak. Şu an bir çocuğun eline verseniz bunu tutabilir. Bıraktığımız zaman yumuşaktan serte geçiş yapıyor. Dolayısıyla avın üzerinde yeter miktarda odaklanabilme kolaylığı sağlıyor. Geleneksel bir yaya oranla daha uzun süre nişan alarak hedefi takip edebilme yetisi kazandırıyor. Bu elimde görmüş olduğunuz ise basit bir kepaze yayı. Plastikten imal edilmiş. Başlangıç aşamasında okçuluğu, geleneksel okçuluğu öğrenebilmeniz için her şeyi kolaylaştırır. Doğru duruş, doğru tutuş, çekiş pozisyonları çalışabilirsiniz. Kırım Tatar formunda üretilmiş bir yay. Yaklaşık 18 libre yani 8-9 kilogram ağırlığa sahip. Yayımızı kurduk. Bence herkesin bir kepaze yay edilmesinde fayda var. Okçuluğa meraklı olan, okçuluk yapmak isteyen herkesin. Şimdi avantajından bahsedeyim. Çektiğimiz zaman yani daha yüksek kuvvette bir yay çektiğimizde daha yüksek kuvvette bir yay çektiğimizde Sıkmayacaksın değil mi abi? korkma. Elmayı bunun için alacaktım ben de aldırmadı. Korkma. Atmayacağım. Çektim. Dakikalarca durabilirim böyle. Niye? Yumuşak. Bu arada neyi kontrol ederim? Mandallama pozisyonum doğru mu? Doğru. Doğru nokta, çapa noktası yani kirişi çektiğim zaman yüzüme yasladığım nokta doğru mu? Evet. İki göz açık kontrol ediyorum. Doğru noktaya nişan almış mıyım? Ayaklarım doğru basıyor mu? Dirseğim yukarıda mı, aşağıda mı yoksa olması gerektiği yerde mi? Her şeyimi şu an bakın dakikalarca konuşuyorum. Atışımı yaptım. İstediğim noktaya düşürdüm mü? Kontrol ederim. Tekrar çektim, bekledim, nişan aldım, bıraktım. Aynı noktada. Tekrar bu sayede daha yüksek kuvvette bir yay çektiğimizde her şey motor hafızası ya otomatikleşmiş olacak. Bir arabaya bindiğimiz zaman deliğin yerini arıyor muyuz anahtar sokacağımız yeri? Hayır. Vitesi kaçta olduğuna bakıyor muyuz? Hayır. Kaçıncı viteste olduğumuzu tahmin edebiliyoruz. Vitese bakmamıza gerek yok. Hızımızı kontrol etmemize gerek yok. Aynı onun gibi yayımızı yerleştirdik. Okumuzu yerleştirdik kirişe. Çekim yaptık. Nişan aldık ve bıraktık. Görmüş olduğunuz gibi kepaze yayı bizim bu işi yapabilmemiz için bize zaman tanıyor. Daha düşük kuvvette olduğu için işimizi kolaylaştırıyor.